Bir seferde 20 kadını dölleyerek kendi DNA'sıyla insan ırkını tohumlamayı nasıl bir şey ya? Ve asıl bomba şu arkadaşlar. Öyle ki Mossad Amerika'yı Epstein'le ele geçirmiş, medya tetikçileri, tanrılara çocuk kurbanlar verildi. Penis kurban etme, kendi spermini de kullanmak da dahil olmak üzere Trump'ın seks kasetleriyle çok sıkı. İşte anladınız. Fıttı sıkı. Modern dünyanın en büyük ve en tehlikeli tarikatlarından onun ölümünü birileri planladı. Hücresine seri bir katil mahkum koydular. Kameralar karartıldı. YouTube'da kanalımı kapatır. Zaten bir sürü video. Neden bu kadar geç fark etti? Sizce masum insanların üzerine atom bombası atmak mı? Yoksa Epstein tarikatı mı daha sapkınca? Epstein tüm bu serveti düktük. Genetik mühendisliği ve yapay zeka yoluyla insan ırkını, kadınları cinsel bir obje olarak yeni İslam anlayışı diye pazarlarken Türkiye'ye defalarca geldiğini, eğitim müfredatına, okullara, yavrularımızın masalarına, sıralarına kadar sokmuştu. Örneğin yakın tarihte dünyanın en korkunç sapkınlığı, bunu bizdeki FETÖ gibi, bunlar muhtemelen transhümanizm dediğimiz... Ay kafam karıştı ya. Bakın hikaye şöyle başlıyor. Jeffrey Epstein, Amerikalı finansör, iş insanı, pedofili manyağı, insan kaçakçısı. Siz ona kısaca Bay Elit sapık diyebilirsiniz. Bu sapık hakkında bizim medya milyon tane komplo teorisi üretmekten perperişan oldu anacım da bir türlü halka gerçekleri anlatmaya dilleri varmadı. Çünkü Türkiye'de medya yandaşıyla, muhalifiyle operasyon medyası gibi iş görüyor. Hem operasyon hem de reyting, beğeni kasma medyası. Epstein'in ne Rus ajanlığını, ne Mossad ne de CIA ajanlığını bıraktılar. Trump'ı zora düşürmek için yapıldı diyenden tutun da, zaten zorda olan Trump'ı kurtarmaya değin, şahane, efsane soslu, çılgın komplo teorileri öne sürüldü. Öyle ki Mossad Amerika'yı Epstein'le ele geçirmiş, Trump'ın seks kasetleriyle Amerikan siyasetine müdahale ediyormuş. Vay lan be. Bu komplo teorisyenleri ya da gerçek adıyla medya tetikçileri Amerika'yı da görmek istedikleri Türkiye gibi sanıyorlar. Amerika'da her şey şeffaf olarak yürür. Kaset şantajlarıyla Türkiye'deki gibi siyaseti dizayn etmeniz pek olası, pek mümkün değil. Kimse Trump'ın başka yetişkinlerle seks kaseti var diye ondan soğumaz. Hatta kendi cinsiyle gay seks kaseti olsa bile. Amerika böyle şeyleri çoktan aşmış ve zaten tam da bu yüzden gelişip dünyaya hükmedebilmiş bir toplum. Koca köklü Amerikan devleti de zaten çocuk istismarcısı olan birini ne kadar zengin, ne kadar aşiret lideri olursa olsun kalkıp da devlet başkanı yapmaz. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Bra. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Yahu bunların işi gücü insanları, halkımızı çocuk yerine koyup oyalamak, kandırmak. Zekamızla dalga geçmek. Medya trolleri, trollüğün de bir şanlı şerifi var be kardeşim. Oysa gerçek bambaşka. Gerçek Epstein ve yaşlı zengin bunak çevresinin ölümsüzlüğe ve daima genç kalmaya dair duydukları arzu ve bu uğurda şiddet ve pedofiliye varacak kadar sapıklaşmaları anacım. Düşünsenize dünyanın en zenginlerindensiniz. Dünya siyasetine, teknolojisine, bilimine, sanatına, edebiyatına yön veriyorsunuz. Siyasetine de tabii. Öyle sıradan insanlar gibi yaşlanıp ölüp gidecek misiniz? Yani bu fetiş arzu sıradan ölümler gibi mefta olmayı kabul edecek bir durum olmaktan çıkıyor onlar için. Bu kadar çok parayla ve çevreyle doğanın normal işleyişine müdahale etmeye, genetik mühendislik yapmaya soyunuyorlar. Bakın hikaye şöyle başlıyor. İnsanlık tarihi çok sapkınlıklar gördü. Herhalde Epstein tarikatı bu sayacaklarım yanında çok zayıf kalır. Örneğin yakın tarihte dünyanın en korkunç sapkınlığı Nazi Almanya'sında yaşandı. Hitler'in üstün Alman ırkı yaratma çabaları milyonlarca Sovyet askerini, yoksulu, Yahudi, eşcinselliği, engellileri yok etmeyi ve saflaştırılmış, arileştirilmiş üstün bir Alman ırkı yaratmayı hedefliyordu. Eğer Sovyetler buna dur demeselerdi, eğer bu öjenizm dünyaya yayılmaya devam ediyor olsaydı, siyahiler, esmerler, Müslümanlar, Türkler, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrikalılar belki de tarihten silinip gidecekti anacığım. Hitler ve Alman nazizmi ile ilgili şu videomu da izleyebilirsin. Aslına bakarsanız Nazi Almanyası'nın üstün ırk yaratma çabası zaten büyük oranda başarılı olmuştu doğal seçilim mekanizması sayesinde doğada kendi kendiliğinden.
Biyolojik evrimde doğal seçilim mekanizması, insan katkısı, müdahalesi olmadan doğanın kendi kendiliğinden türleri en uygun koşula adapte edecek şekilde evrimleşiyor. Bunu tarihte ilk kez teorileştiren Charles Darwin olmuştu. Onun Türlerin Kökeni isimli şaheser eserini mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Fikir basit. Mevcut koşullara en iyi adapte olan türler, canlılar hayatta kalır, zayıflar elenir. Doğal seçilim mekanizması Avrupa'dan İngiltere ve Amerika'ya kadar hakim olan gücü köken olarak zaten Alman diyebileceğimiz Cermen ırkından almıştı. Evet, doğru anladınız. İngilizler, beyaz Amerikalılar, Belçikalılar, Hollandalılar, Avusturyalılar aslında Alman kökenlidir. Yalan yok şimdi bak. Sonuçta çoğumuz beyaz bir tene, sarı saçlara, renkli gözlere, pürüzsüz bir teneye, gelişmiş sağlıklı organlara, güçlü, estetik ve fit bir vücuda sahip olmak isteriz. Bu genlere sahip olan ailelerden doğmak isteriz. En iyi geni çocuklarımıza, geleceğe aktarmak isteriz. İnsanların çoğunda bu üstün özelliklere sahip diğer insanlara karşı büyük bir hayranlık olduğu, onların karşısında cinsel, duygusal, kültürel, politik ve ekonomik olarak hipnoz olduğumuz kesin. Bu sayede her zaman seçilen, arzu edilen, talep gören, yöneten onlar oluyor. Devam edelim örneklere. Daha eskiden örnek vermem gerekirse, mesela yine aynı üstün ırk yaratma çabalarıyla eski Hristiyanların Orta Çağ'da eşcinsellere karşı yaptığı cadı avları, zulümler, katliamlar, Afrikalılara, siyahilere karşı yapılan katliamlar, zulümler ve misyonerlik faaliyetleri. Aslına bakarsanız hepsi aynı hastalıklı görüşten besleniyor. Onlardan da önce Antik Yunan'da, Antik Mısır'da ve tarihin her sayfasında, her döneminde üstün ırkı, üstün insanı yaratma çabaları hep var ola geldi zaten. Bu hırs, bu arzu, bu istenç, bu irade en estetik, en mükemmel özelliklere sahip insanı yaratma çabasıydı. Ve burada neler yapılmadı ki? Tanrılara çocuk kurbanlar verildi. Penis kurban etme ve kan akıtma ritüelleştirildi. Çocuklarla evlilik dinselleştirildi, kutsallaştırıldı. Çocuk gelinler yaratıldı. Çocukların biyolojik özellikleri, genç kızların, oğlanların cinsel sıvıları ve cinsel organları gençleşmek ve ölümsüzleşmek için kullanıldı. Daha neler, ne iğrençlikler. Saysam video bitmez anacığım. YouTube'da kanalımı kapatır. Zaten bir sürü videomun para kazanması kapalı. Sağ olsun YouTube efendi. Sağlık videoları, siyaset videoları, bilim videolarına karşı ne yazık ki YouTube tepkili, para kazanamıyorum. Siz de videoyu beğenip hype'layıp böyle öne çıkarmasını sağlarsanız vallahi tadından yenmez minnettar olurum size. Abone olmayı da unutmayın. Bir de paylaşın. Diyorduk lan, nerede kaldık oğlum ya? Ay, kafam karıştı ya. Sanat, bilim ve felsefe dünyası da bu ideallerin peşinden koştu hep. Örneğin 19. yüzyılın en güçlü filozoflarından Friedrich Nietzsche'nin üstün insan teorisi 20. yüzyıla kadar damgasını vurdu. Dünyanın en popüler bilimcisi Einstein'ın atomu parçalaması da, uzaya çıkma fikri de aslında hep aynı ölümsüzlük arzusunun karşılığıydı. Düşünün, eski Amerika Einstein'ın bulduğu, parçaladığı o atomu alıp işleyip bomba yaparak masum insanların üzerine attı. Hiroşima'da. Sizce masum insanların üzerine atom bombası atmak mı, yoksa Epstein tarikatı mı daha sapkınca? Epstein, birlikte fingirdeştiği dünyanın en zengin siyasetçileri, krallık aileleri, yatırımcıları, iş insanları bir yana bilim ve felsefe dünyasıyla da iç içeydi. Jetine ve özel adasına bunları da alıyordu. Örneğin duyduğumda çok şaşırdığım, "Lan bunun burada ne işi var?" dediğim, bütün hayatını Amerikan siyaseti ve kapitalizm karşıtlığıyla geçirmiş solcu, yazar, filozof, edebiyatçı, dil bilimci Noam Chomsky İşte anladınız. Tuttu siki. Ve duyduğumda pek de şaşırmadığım, işte kulaklarına inanmıyormuş gibi olmadığım, bencil gen teorisiyle ünlü genetik bilimci, bilim anlatıcısı diyelim, Richard Dawkins de meğer Epstein'in finanse ettiği bilim camiası içerisindeki isimlermiş. Bu bencil gen tam da bahsettiğim genetik indirgemecilik demek. Onlara göre, yani genetik indirgemecilere göre gen, insan geni, canlıların geni bencildir. Bu uğurda her türlü eziyet ve sömürü meşrudur. Oysa insan fenotipi tek başına genotipi belirlemez. Baban hırsızsa sen de hırsız olmazsın her koşulda. Baban hırsızsa sen de hırsız olmazsın her koşulda.
İstisnalar kaideyi bozar. Bu ilahi bir yasa değil. Musa'nın 12 emrinin içinde yok. Hani Epstein Yahudi kökenli ya, o bakımdan söyledim. O bakımdan söyledim Musa'yı. Zaten ona bakarsanız dünyanın böyle en böyle devrimcileri, bilim anlamında, bilimde, felsefede, böyle siyasette bilmem ne falan filan feşmekan. Çoğu şeyci. Çoğu Yahudi kökenli aslında yani. Bunlar hep dünyaya yön vermiş devrimciler. Her neyse, bu bir ilahi yasa değil kardeşim. Gen çevreyle ilişkiye girerek çevreye adapte olarak fenotipe yansır. Yani karakterimize yansır. Darwinciliği ve evrim teorisini anlamadıkları yerde tam da burası. Bu yüzden durmadan onu manipüle ediyorlar genetik indirgemeciler. Bir de tabii yaratılışçılar. Bir bilim insanı olmadığım halde gençlerimde biyolojiye meraklı olduğum için bu konuları epey araştırdım. Ve Marksizm de örneğin benim gibi bakar yine gen çevre ilişkilerine. Elbette isme geçen herkesin, hatta işte Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, İngiltere ve Norveç kraliyet dükleri, Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman, dünyanın en zenginlerinden Tesla ve X'in sahibi Elon Musk ile Microsoft'un patronu Bill Gates ve Türkiye'den Rixos otellerinin sahibi Fettah Tam İnce. İşte daha sayamadım diğer tüm isimlerin cinsel istismar olaylarına, pedofiliye karıştıklarına dair kesin bir kanıt yok. Evet, Amerikan Adalet Bakanlığı 3 milyondan fazla belge açıkladı. Ama bunların içinde yok. Bunlar muhtemelen transhumanizm dediğimiz ölümsüzlük ve gençleşme çalışmalarına destek vermek için, bir de sermaye ilişkileri için bir şekilde temaslı olmuş olabilirler. Zaten şu videomda bu isimlerin ölümsüzlük ve gençleşme projelerini detaylıca anlatmıştım. Mutlaka izlemeni öneririm. Ama Epstein'in Lolita adını verdiği özel jetinin Türkiye'ye defalarca geldiğini, yardımcılarının çocuk kreşlerini ziyaret ettiklerini, masaj yapan çocuk ve genç kızların arandığını, hatta Rixos Antalya Oteli'nde çalışan 16 yaşındaki bir stajyerin otelde muhtemelen korkunç şeylere tanık olduğu için öldürüldüğünü biliyoruz. Peki Epstein bu işlere nasıl bulaştı? Çeşitli kaynaklara göre Epstein 2000'lerin başlarından itibaren kendi spermini de kullanmak da dahil olmak üzere genetik mühendisliği ve yapay zeka yoluyla insan ırkını iyileştirmeyi kendine görev edindi. Buna büyük ilgi gösterdi. Bilimsel topluluğa çeşitli etkinliklerde hitap etti ve öjeniye olan hayranlığını gizlemedi. Ağustos 2019'da Epstein'in New Mexico'daki çiftliğini annelerin yavrularını doğuracağı bir bebek çiftliği olarak kullanarak bir seferde 20 kadını dölleyerek kendi DNA'sıyla insan ırkını tohumlamayı... Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Ben bu videoyu anlatmaya nasıl devam edeceğim kardeşim? Neyse işte, nasıl bir sapıksa artık yani. Kendine görev edindi kardeşim. Bunun ne olduğunu anlamak isterseniz yine şu videomda zenginlerin ölümsüzlük projelerinden biri olan kriyojenik beden dondurmanın ne olduğunu ve nasıl işe yarayacağını, hatta öldükten sonra bedenlerini donduran zenginlerin arasında Türklerin de olduğunu detaylıca anlatmıştım. Mutlaka izle. 2000 yılında Epstein, bilim, araştırma ve eğitimini finanse eden Jeffrey Epstein Vakfı'nı kurdu. Vakıf 2023'ten önce Martin Novak'ın New Jersey Princeton'daki İleri Araştırma Enstitüsü'nde birçok araştırmayı finanse etti. 2003 yılının Mayıs ayında Epstein Harvard'da Martin Novak tarafından yürütülen bir matematiksel bilim projesini finanse etti. Bunun içeriği matematiksel, biyolojik ve evrimsel olayları incelemekti. Tam 30 milyon dolarlık bir bağışta bulundu Epstein Harvard Üniversitesi'ne. Hatta koca Harvard dekanı Epstein'in cinsel suçlarla yargılandığı mahkemede onu aklamak için kadınların ona iftira attığını bile söyledi. Peki Epstein bunca serveti nasıl elde etti? Epstein zamanla geniş ve sosyal bir çevre oluşturdu ve ağına kattığı kendisi ve yakınlarınca defalarca cinsel saldırıya ve tecavüze maruz bırakılan en az 1000 reşit olmayan kız çocuğu ve genç kadınların temin edilmesinde rol oynadı. En büyük suç ortağı da eski sevgilisiydi, Maxwell. Zaten bu davada, Epstein davasında, Epstein haricinde ceza alan tek kişi de Maxwell oldu. Epstein servetinin büyük kısmını ise milyarderlere sunduğu vergi ve emlak hizmetlerinden elde etti. Epstein yıllarca milyarder olarak kabul edilmesine rağmen ünlü Amerikan dergisi Forbes'in en zengin 400 Amerikalı listesine hiçbir zaman giremedi. Çünkü dergi Epstein'in servetinin kaynağını hiçbir zaman bilemedi. Epstein milyarder olmadığı gibi borsa sihirbazı da değildi. Nitekim mahkemeye verdiği servet beyanı Epstein'in servetinin 550 milyon dolar tuttuğunu gösteriyordu. 56 milyon nakit,
14 milyonluk tahvil senedi, 113 milyonluk hisse senedi, yatırım fonlarında çeşitli 195 milyonluk özel sermaye fonu, Manhattan'daki malikane, Palm Beach'teki villa, New Mexico'daki çiftlik ve US Virgin Adaları'ndaki işte o malum yer, o malikane 180 milyon dolar ediyordu. Epstein'in servetinin kaynağının belirsizliği, ekonomi kayıt dışı iddialara da zemin hazırladı. Tabii bütün servet böyle açıklanamazdı şüphesiz. Ama azımsanamayacak kadar bir kazanç kalemi şantaj olabilirdi. Jeffrey Epstein, Deutsche Bank özel bankacılık sisteminde onlarca hesaba sahipti. Bu hesapları kullanarak parasını normal olmayan yollardan kayıt dışı şekilde yurt dışına aktardığı düşünülüyor. Ve asıl bomba şu arkadaşlar. Epstein tüm bu serveti Amerikan tarihinin en büyük Ponzi yani saadet zinciri dolandırıcılığıyla elde etmişti. Ama bu ağın, bu dolandırıcılığın arkasındaki isim olduğu için Amerikan mahkemelerince doğrudan suçlu bulunmadı. Yeterli kanıt yoktu. Peki koca Amerikan istihbaratı, federal polisleri, adaleti, yargısı neredeyse 90'larda başlayan bu parasal tarikatlaşmayı neden bu kadar geç fark etti? Neden bu kadar geç fark etti? Neden? Neden bu kadar geç fark etti? Bunu bizdeki FETÖ gibi, Adnan Oktar tarikatı gibi düşünün arkadaşlar. Bir zamanlar toplumun muhafazakar ve muhafazakar kentli kısmı için bu cemaat ve tarikatlara üye olmak, onların okullarında, medyalarında, kermeslerinde, evlerinde boy göstermek, onların büyümesi için siyasi, ekonomik, askeri ve yargısal alan açmak, tabii ekonomik alan, projelerine maddi destek ve sponsorluk sağlamak bir itibar, bir prestij meselesiydi. Cennete açılan sihirli bir kapı gibiydi adeta. Ne istediler de vermedik be ama neler verdik neler. Oysa bunlar laiklik maskesiyle aslında modern dünyaya ait neredeyse her şeye karşıydılar. Adnan Oktar tarikatı kadınları cinsel bir obje olarak yeni İslam anlayışı diye pazarlarken ideolojisini ve finansal desteğini modern dünyanın en büyük ve en tehlikeli tarikatlarından Amerikan merkezli Hristiyan evangelistlerden alıyordu. Adnan Oktar da tıpkı evangelistler gibi bilim, evrim, sol ve LGBTQ karşıtıydı. Bu yönde karşıt propagandalar yapıyordu. Hatta bunu sahte fosillerle, sahte evrim karşıtı kitaplarıyla eğitim müfredatına, okullara, yavrularımızın masalarına, sıralarına kadar sokmuştu. Düşünün ne kadar büyük tarikatlar olduklarını, ne paralarla oynadıklarını. Hatırlıyorum ben o zamanlar. Mesela internette Google'a girip böyle search yapıp işte evrim teorisi yazdığınızda evrim teorisi çıkmazdı karşınıza. Adnan Oktar'ın sahte yayınları çıkardı. O kadar para basıyorlardı bu işlerin. Epstein de tıpkı bunlar gibi parayı, gücü siyasette arayarak, onları etrafında toplayarak kendine hem bir itibar alanı yarattı, bir dokunulmazlık zırhına büründü, hem de gününü gün etti. Çevresini, polisi, yargıyı, medyayı, üniversiteleri, eğitim kuruluşlarını, vakıfları, düşünce kuruluşlarını sürekli fonlayarak, yardımlar, bağışlar yaparak bir şekilde yargıdan kaçmayı, okları üzerinden uzak tutmayı başardı. Uzun yıllar. Düşünün hapiste bile gardiyanları sürekli fonluyordu. Yüz binlerce dolarla hem de. Neden? Yusuf. Azılı suçluları ondan uzak tutmaları için. Yusuf. Anladınız siz ona ne korkusu olduğunu. Ama bu işe yaramadı. Peki Epstein gerçekten öldü mü? Evet. DNA sonuçları ve otopsi tanısı bize bunu gösteriyor. Onun ölümünü birileri planladı. Hücresine seri bir katil mahkum koydular. Kameralar karartıldı. Kasetler ortadan kaybedildi. Gardiyanlar o gün nöbetten uzaklaştırıldı. Yani rutin kontrol yapacak kimse yoktu. Üstelik daha yeni intihar girişiminde bulunmuştu ona rağmen. Ve bum! Epstein hücresinde asılı olarak ölü bulundu. Onun yaşaması ve konuşması belki de Amerikan siyasetini derinden etkileyecekti, derinden sallayacaktı. Avukatları, medya, FBI, yani Amerika'nın toplumu genel olarak bu olayı, bu şüpheli ölümü hala sorguluyor. Kendime ayırdığım vaktinin sonuna geldi. Açıktan öleceğim, şu yemeği yiyeyim artık müsaadenizle. Açsanız buyurun gelin beraber yiyek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana katıl ve süper teşekkürle destek olabilirsiniz. Beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi benimle, videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı, bu tür içerikler hoşuna gidiyorsa kanalımdaki diğer bilimsel işler videolarımı da izleyebilirsin. Kal sağlıcakla.